Evet arkadaşlar. Öyle bir kanal değiliz biz. Şimdi Bora Boy'daki etkinliğimizin ilk aşamasını tamamladık. İlk aşaması neydi? Toplanabilmek. Şimdi kalabalık bir ekip sayılırız. Yaklaşık 15 kişiyiz herhalde. 15 kişiyiz. 15 kişilik bir ekip toplandık ve çadırlarımızı kurduk. Çadır alanımız burası. Şimdi Demet Hoca ile birlikteyiz. Demet Hoca'nın yine önderliğinde bir Survivor kampına geldik. Kendisi biraz bahsetsin istiyorsanız kampımızdan. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen. Enes'in içerikleri çok keyifli, takip etmenizi öneririm. Daha önce Höbek Dağı etkinliği yapmıştık birlikte. Şimdi bunu bir tık arttırdık ve Survivor Camp yaptık. Survivor Camp'ta neler yapacağız? Doğada hayatta kalma eğitimi, barınak yapma, su arıtma ve hiçbir malzememiz olmadan tamamen doğadaki ürünlerle ateş yakma. Tabii bunları yaparken bize neler gerekecek? Biraz düğüm de bilmek gerekecek. Temel ip düğümlerini de öğrenmiş olacağız. Ertesi gün yoga yapacağız. Enes'in de eşliğinde. Elimizden geldiğince, yogamızdan geldiğince. Yogamızdan geldiğince ve göl çevresinde yürüyüşümüz var. Bora Boyu belki bilenler bilir. Amasya'daki en güzel yerlerden bir tanesi. Kesinlikle. Hatta ilk sırada diyebiliriz. En çok da bilinen yer Bora Boy Gölü. Ve etkinliğimiz de burada olacak. Bu güzergahta yapacağız. Sadece Amasya ve çevresinde değil, yani kamp etkinliğini seven herkes Bora Boy'u bilir. Yani bir efsanedir Bora Boy. Şu anda da bir tabiat parkı olarak da koruma altındadır burası. Her taraf çok endemik bitki örtüsü de çok geniş ve bayağı bir ormanlık bir alan. Ve bir set gölüdür burası. Depremlerde bir ırmak, ırmağın ismini hatırlayamadım şimdi. Irmağın önü kapanıyor ve burası gölet haline geliyor. Yapay değil yani. Doğal oluşumla oluşmuş bir göl. Çok güzel manzaraları var. Dediğim gibi kampla ilgilenen herkes burayı bilir. Buranın bir giriş ücreti var, kamp ücreti var. Bunları girişte var fotoğrafı. Ekrana ben getireyim. Daha önce de Bora Boy'da ben bir kamp etkinliği yaptım. Bireysel olarak tek başıma. Onun da videosunu izleyebilirsiniz. Şuraya bir yere getireyim. Çadırlarımızı kurduk. Çeşit çeşit çadırlarımız var. Şimdi çok uzun sürer çadırları anlatmak. Şans eseri Demet Hoca ile Evolite çadırını çadırdaş olduk. Onun da Evolite çadırı varmış. Onun da kurulumunu anlattığım bir videom var. Onu da buraya getireyim. Oradan takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ben yıllardır kullanıyorum, memnunum. Siz daha önce kaç yıldır kullanıyorsunuz o çadırı? Yeni mi aldınız? Bu çadırı ben ilk defa kullanacağım. Şu an ben daha öncesinde Vaude kullanıyordum. Vaude de çok kullanışlı. Hem kış şartlarında hem yaz şartlarında bayağı kullanışlı bir çadır. Ama ilk başlayanlar için Decathlon çadırları da öneririm bu arada. Yani eğer yüksek bir dağa çıkmayacaksanız, günübirlik faaliyetler yapacaksanız ve çok yüksek maliyetle bir ürün almak istemiyorsanız fiyat performans ürünü Decathlon'da öneririm. Evet. Evolite'lar da iyidir. Şu an bugün de deneyimlemiş olacağım nasıl olduğunu. Ben memnunum. Çadır hakkında birebir bilgi veremezsek de şöyle yapacağız. Barınak yaparken, doğada barınmayı anlatırken aslında çadırların hepsinin ortak özellikleri var. Nasıl kurulduğuna ve nasıl kullanıldığına dair. Onlardan da bahsedeceğiz. Ufak ipuçlarından. Yani bu videoyu izlediğinizde artık doğada hayatta kalabilirsiniz. Zaten Türkiye'de yaşayan da yani genel olarak sokakta da biz hayatta kalma mücadelesiyle yaşıyoruz Türkiye'de ama hep bir mücadele içindeyiz ama artı bunu doğada mücadeleyi anlatacağız size. Umarım keyif alırsınız videodan. Biz şimdiden keyif almaya başladık. Demet hocamın da talebi üzerine, yani ben demiyorum ama kendisi diyor, kanala abone olmayı unutmayın. Çok istiyorum. Evet, lütfen. Yani gördüğünüz gibi kanala abone olursanız kanal büyüdükçe bu sadece bana yaramıyor yani. Herkesin işine yarıyor. Bakın ta nereden Demet Hoca'nın işine yaradı yani. Gelip burada etkinlik yapıyoruz, etkinliklere katılıyoruz, dünyayı geziyoruz, yerel esnafı ziyaret ediyoruz. Yani sizin ücretsiz bir şekilde yaptığınız bir saniyelik işlem kolektif bir ekonomik büyümeyi destekleyecek. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ne dedik? Ateş yakma dedik. Ateş yakmayı şimdi size göstereceğim burada nasıl yakacağımızı. Herhangi bir çakmak, kibrit eşya olmadan yakacağız ateşimizi. Barınak yapma. Barınak da niçin gerekli? Biz önce niye ateş yakıyoruz onu da söyleyeyim. Şimdi hayvan gelirse, hayvanın gelmemesi için, işte o dumanından, ışığından görüp gelmemesi için ateş yakmamız gerekiyor ki o alanı, işte burası bizim alanımız diye belirlemek için. Barınak yapıyoruz. Niye ikinci olarak barınak yapıyoruz? Varsaydık ki yağmur yağdı o esnada. Varsaydık ki bir hayvan geldi, bir şey oldu, tipi çıktı, kar çıktı, yağdı, herhangi bir ihtimal. Bizim burada yapmamız gereken önceliğimiz vücut ısımızı sağlam bir şekilde tutmak, korumak.
Vücut ısımızı korumak için de yapacağımız şeylerden ikincisi de barınak yapmak. Barınak zaten çok fazla efor kaybettirecektir bize. En sonki aşamada aslında biz yemek yemeyi yapıyoruz. Yemek yemeden de önce su bulmak. Niye? Çünkü dehidrasyonla ölüm oranı açlıktan daha fazla. Yani ve daha hızlı bir şekilde. Dehidrasyon yaşadığınız zaman direkt de ölmüyorsunuz. Bütün fonksiyonlarınızı yavaş yavaş kaybede yani o aşamada sizin bir barınak yapma, bir ateş yakma ihtimaliniz de yok. Bu şey mi demek hocam? Atıyorum yemeksiz 10 gün ama susuz 3 gün. Gibi. Yani aslında ondan ziyade şu, ben bunu gün içerisinde değerlendiriyorum. Yemeksiz 10 gün, 3 günden ziyade ben susuz kaldığım zaman bilinç bulanıklığım başlar, ishal olurum. Vücudumda daha da fazla su kaybı yaşamaya başlarım terlemeyle birlikte. Baş ağrısı yaşarım, odaklanma sorunu yaşarım. Zaten hiçbir işimi yapamam. Bu bana artık şeyi getirir zaten. Yavaş yavaş ölümü getirir. Yani ben 3 gün beklemektense suyumu düzenli alıp bütün her şeyimi planlı yapmayı tercih ederim. 3 günden sonra zaten artık muhtemelen kolunuz kalkmayacak ve hiçbir şey yapacak enerjiyi kendinizde bulamayacaksınız. Tabii karlı olan yerlerde bu böyle olmuyor. Ben burada su arıtmadan bahsediyorum. Suyu bulabilirseniz suyu arıtırsanız. Su yoksa neyi arıtacaksınız? Hiçbir şeyi. Varsayalım ki yüksek bir yere gittik. Kar var, buz var. Ne yapacaksınız? Karı buzu yiyeceksiniz ama yememeniz gerekiyor. Çünkü hipotermi olur bu sefer de. Vücut ısınız düşer. Yine ölüm riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bizim amacımız hep o vücut ısımızı sağlam tutmak. İşte su kaybetmemek, yani temel ihtiyaçları sağlamak, başı korumak. Şimdi doğada yenilebilir bitkiler konusunda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Aslında bu dikenli gördüğümüz şey pek yenilecek bir şeye benzemese de karaciğer dostu olan bir bitki, deve dikeni. Anadolu'da çok da fazla şekilde bulunuyor. Bunun hem kökleri yenilebiliyor, hem yaprakları, gövdesi, hem de bu içindeki yer yenilebiliyor. İçini kestiğimizde içinden kestane tadında, fındık büyüklüğünde bir şey çıkacak, meyvesi çıkacak. O kısmı yenilebiliyor. Buraları dikeni gitmesi için soyup tütsüleyip yiyebilirsiniz. Ateşte közleyip yiyebilirsiniz. Şimdi bunu çıkaracağım yerinden. Çam yaprakları da akşam otururken bunlardan çay yapacağız. Yine doğada kaldığınız zaman tüketebileceğiniz güvenli bir yiyecek, besin. Bunu çay demler gibi demlediğinizde çok güzel o çamın kokusu ve aroması olur ya, onu çaya da vermiş oluyor. Doğal bir bitki çayı elde etmiş olursunuz. Çok rahatlatıcı da bir etkisi var. Besleyici özelliği var mı? Evet, rahatlatıcı bir etkisi var. Çünkü o çam kokusunun da zaten yanından geçerken öyle bir etkisi vardır ya. O yüzden rahatlatıcı bir etkisi var. Aslında ardıç olmuş olsa şu an yakınımızda, onun tohumları da aynı şekilde çok rahatlatıcı, çok güzel, ferah. Yani baktık doğada hayatta kalamıyoruz. Bundan yiyip rahatlayabiliriz yani. Artık kurtulamıyoruz, en azından sakinleşelim diye. Bir çay içip şöyle bir çam çayı iyi gider. Bunu böğürtlen yaprakları da topladık. Böğürtlen yaprakları tek başına çiğnenerek tüketilmiyor. Onu çay olarak ya kurutup çayını yapabilirsiniz ya da taze yaprakların çayını yapabilirsiniz. Böğürtlen yapraklarını da buna katacağız. Hatta böğürtlenin biraz meyvesi de vardı. Ekşilik versin diye onu da katacağız. Güzel aromatik bir bitki çayı elde etmiş olacağız. Şimdi eğitimimiz başlamış bulunuyor. Oturmalı hepsini kabul. Efendim? Oturmalı hepsini kabul. Otura otura da çalışıp toplarız. Sıkıntı yok. Şimdi doğada hayatta kalacağımız zaman biz her yere giderken, kamp yaptığımızda evden yiyecek götürüyoruz. Öncelikle beslenme aşamasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor bundan bahsedeyim. Sonrasında doğada neler yiyebiliriz ve ne gibi faydaları var, ne gibi zararları var bundan bahsedeyim. Bir dağ faaliyetine, daha doğrusu bir doğa faaliyetine gittiğimiz zaman karbonhidrat, protein, yağ olarak bunları evde planlayıp gitmemiz gerekiyor. Bir dağcının en çok ihtiyacını karşıladığı yerde %56 oranında karbonhidratlar. Neden karbonhidratlar? Glikoz çünkü. Dağcılık sadece bir fiziksel aktivite değil, aynı zamanda yön bulma, hayatta kalma gibi kavramları da içerisinde barındırdığı için beyin de çalışıyor aynı anda. Psikolojik bir savaş veriyorsunuz, bu da beyni çalıştırıyor. Beynin en büyük kaynağı da zaten glikozdur. Glikoz da nedir? Karbonhidrattır. Biz %56 oranında bu karbonhidratları yiyeceklerden alıp vücudumuza kazandırmamız gerekiyor. Evde bunu yaparken nasıl yapabiliriz? Lif bakımından zengin, karbonhidrat içeriği yüksek besinleri bizim geleneklerimizde olan şekilde kurutup götürebilirsiniz. Et kurutabilirsiniz, tarhana kurutabilirsiniz, meyve sebze kurutabilirsiniz. Bu şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz. Önemli olan
Hafif de olması. Çünkü uzun yol yürüyeceğimiz zaman bunu kavanozda, konservede bir şey taşımak yerine kurutulmuş gıda daha iyi olacaktır. Hem taşınması açısından hem de ufak bir şeyin bize kazandıracağı besin değeri açısından. Ancak tabii teknolojiyle birlikte yeni şeyler de çıktı. Dehidre edilmiş gıdalar olarak da satılıyor ya da sadece su içine ekleyerek hemen hazır yenilebilecek yemeğe dönüşebilen gıdalar da satılıyor. Bunlardan da edinebilirsiniz. Burada amacımız az yükle, az yer kaplayan malzemeyle çok fazla enerji sağlamak. Tabii şöyle, şimdi çikolatada karbonhidrat, biz niye çikolata tercih etmiyoruz? Çikolata kan şekerini aniden yükseltiyor. Sonra o ani düşüş o kadar fazla oluyor ki bu sefer artık normalin de altına iniyoruz. İşte o el ayak titremesi, göz kararması, şeker düşüklüğü dediğimiz şey o andan sonra yaşanıyor. Onun için çikolata değil de daha böyle vücudumda uzun süre kalabilecek, benim vücudumun onu parçalamak için zaman ayırabileceği yiyecekler, işte lifli gıdalar, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru erik, bunun gibi gıdaların olması gerekiyor. Tabii doğada hayatta kalma aşamasında olduğumuz zaman varsayalım ki gittik ama kaybolduk. Hiçbir şeyimiz yok, çantamız dahi yok. Sadece bulunduğumuz ortamdaki bitkiler var. Ne yapabiliriz, ne yiyebiliriz? Anadolu coğrafyasında en fazla karşımıza çıkan yenilebilir bitkiler, ne kadar tehlikeli gibi görünse de aslında şu an önünüzde gördüğünüz bitkiler. Ben bunları burada bulabildiklerimden size bir kompozisyon hazırladım. Ama bunların dışında da çok çeşitli ürünler var burada. Amasya'da özellikle 106 tane tür, 246 idi yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilgi de vermek istemiyorum ama o civarda ortalama olarak çeşit bulunuyor, endemik çeşit bulunuyor. Yani bu demek oluyor ki bitki bakımından eğer bilginiz varsa aç kalıp ölmezsiniz bu coğrafyalarda. Tabii Anadolu coğrafyasında da geçerli aynısı. Elimde gördüğünüz bitki eşek dikeni olarak geçiyor adı. Şu üzerinde mor mor olan, çiçekleri olan şey, zaten çoğunuz köyde yetiştiyseniz bu bitkileri görmüşsünüzdür. Bunu toplarken neye dikkat etmek gerekiyor? Dikenleri elimize batmasın diye bir eldivenle toplayabilirsiniz ama doğada hayatta kalma olduğu zaman tabii eldiven gibi bir şans yok. Ama diken battığında elinizi toprağa sürtebilirsiniz. O acısını alıyor bu arada. Bıçakla ne yapıyorum? Soyuyorum yapraklarını. Soymam gerekiyor bunları. Ama bunun asıl yenilen tarafı şu tepeleri. Hatta bunun daha büyükleri olsaydı burada ondan gösterecektim. Daha büyüğünün olması gerekiyor. Bu çiçek açmışının olması gerekiyor. Enginar türünden geliyor aslında. Enginarın bir çeşidi gibi düşünün. Yabani enginar gibi düşünün. Bu tepesindeki yeri soyacağım, etrafını. Şunu soyuyorum. Tropikal bir orman. Fındık ağacı değil mi? Çıkan şeyi göstermek için. Ben ağaçtan anlamıyorum. Hı. Şu küçük çıkan şey Değil. içinin meyvesi, aslında yiyebildiğimiz kısım. Bu yenilebilir olan şey. Tabii bu büyümüş olduğunda, burada biraz küçüğünü bulabildik. Büyümüş Tadı olduğunda nasıl? tadı da yine enginar gibi. Enginarın tadı nasıl? Ya daha böyle Bitkiler. çok bir aromatik de bir tadı Acı yok değil. yani. Acı değil. Çok da aromatik, dümdüz bir şey yani. Böyle Olgunlaşıyor. tada dair bir şey yok. Daha güzel oluyor. Yemek isterseniz şunları da açarız bu arada. Ama Çekirdeğim var. bu arada çekirdek gibi tadı. Evet, tamam. Taze ay çekirdeği tadında. Yedim, hiçbir şey olmadı. Yarın ölmezsem yiyebilirsin. Eşek dikeniydi değil mi? Eşek dikeni aynen. Ben yerim ya. Yani şu Ben yedim. Eşek mi yiyormuş acaba? Ama bunu soyup verebilirim bütün size de. dikenliler aslında potansiyel. Şimdi hiçbir şey bilmediğimiz yerdeyken ne yapacağız? Sütünden uzak duracağız. Siyah, kırmızı, sarı renklilerden uzak duracağız dedik. Hatta o güzel avrat otunun meyvesinin büyüklüğü şundan biraz daha küçük. Bir yaprağından aldım. Gövdesinden bir tane yaprak kopardım. Cildime sürdüm. 15 dakika bekledim. 15 dakika boyunca burada hiçbir etkileşim olmadı. Kızarıklık yok, yanma yok, kaşıntı yok. 15 dakika sonra aldım bunu. Dilimin ucuna sürdüm. Dilimin ucuna sürüyorum. Biraz da zedeledim tabii. Artık için sıvısı geçsin diye. Dilimin ucuna sürdüğümde 15 dakika bekledim. 15 dakika boyunca dilimde herhangi bir uyuşukluk, yanma olmadığı sürece, şişkinlik olmadığı sürece aldım, çiğnedim. 15 dakika boyunca bunu ağzımda çiğniyorum. 15 dakika boyunca yine ağız içinde herhangi bir yanma, kaşıntı, tahriş hissi olmadıysa sonrasında yutuyorum. Ama 24 saat
Bunu yapmak gerekiyor. Yani 24 saat boyunca yedikten sonra beklemek gerekiyor. Eğer yediniz hiçbir şey olmadıysa ancak onun güvenli olduğunu ve yenilebilir olduğuna kanaat getirebilirsiniz. Burada ölmeden önce 24 saat öncesinden başlamak 24 saat öncesi aynen. Yani Çok acıkırsan daha erken davranmak gerekiyor. Tabii biz doğada hayatta kalacağımız zaman da ilk yapacağımız şey bitki bulmak olmayacak. Öncelik sırası var. Neye göre yapıyoruz bu öncelik sırasını? Hayatta kalmaya göre. İlk olarak yapmamız gereken şey bir ateş yakmak. Ateş yakacağınız zaman size hayvanlar da yaklaşamayacak. Şimdi doğada ateş yakma konusunda da şunu yapabiliriz. Bir tane magnezyum çubuğumuz var zaten, onunla göstereceğiz. Bizim çubuğu ateş başlatma çubuğu diye geçiyor. İnternetten de askeri Çıkıyor zaten, malzeme aynen. satılan yerlerden de bulunabilir. Bilekliklerin içinde olmasının avantajı şu, o bilekliğin ipi de kullanılabiliyor. Yani yüksek bir yerden iniş yapmanız gerektiğinde kullanabilirsiniz onu. Sizi idare eder o ip. Şimdi yay matkap tekniğini göstereceğim ama şu an bunda yanmayabilir. Ekstra magnezyum çubuğuyla da göstereceğim. Hangisiyle yanarsa ateşimizi o şekilde tutuşturacağız. Bunu yapmak için de şimdi elde manuel olarak da yapılıyor. Aslında bu şeylerde gördüğünüz o zaten. Onu bir göstereyim şurada. Bunu altta bir tane ağacım olacak. Şuraya koyayım hatta. Altta bir tane ağacım var. Rüzgar dezavantaj değil mi? Aslında rüzgar çok da dezavantaj değil. Benim de üfleyeceğim noktalar olacak ama şu an ilk tutuşturma aşamasında olmasa da olur. Burada bir delik açıyorum öncesinde. Şuradaki şu şey çok iyi, yeterli değil. Şimdi şunu göstereceğim. Bu manuel sistem ama bunu çok uzun süre yaparsınız ve elinizde nasıl oluşur? Aşağıya kadar yaptım. Geldim tekrar. Bunu uzun süreli yaptığımızı varsayıyoruz. Şu an tabii gösteriyorum ben size. 2-3 gün boyunca. Ha, o kadar değil, hayır. Önemli olan burada o sürtünmeyi sağlamak. Çok takıntılı bir onlara. Devamlı Duman çıkıyor. sağlamak. Bu hemen düzelttim. Buhar değil duman. Yemekten duman çıkıyor derler ya, yanıyor mu yarın? Şimdi tabii bu manuel sistemini gösterdim. Yeri oluştu. Bize mesela Daha kolayını göstereceğim. Yeter şu kadar. Bu ip burada tutsun diye. Aynısını diğer taraf için de yapacağım. Gergin olması lazım değil mi? Gergin Tutabilmesi için. olması gerekiyor aynen. Ya öyle yukarıdan da bastıracağız. Elinize bir ahşap parçasıyla üstten bastırırsanız Şunu yaptığım zaman daha hızlı dönmüş olur ve en azından elim acımadan daha az. Bunu biraz daha gergin olması gerekiyor tabii ipin. Nasıl yapıyorsun? Bu arada çubuğa dokunmak isteyen olursa dokunabilir. Çubuk inanılmaz sıcak. şu an mesela benim elimi yukarıda biraz ısıttı bayağı. Oradan ateş çıkıyormuş. yukarıya. Biraz kaldırabilir miyiz? Burası şey olmuş mu? Isınmış, siyahlaşmaya da başlamış. Sezer elin yanmadı inşallah çünkü bura yanıyor. Önemli değil. Ateş yakalım. Yukarıyı taşla tutabilirsiniz bu arada. Tamam. Taşı koyalım mı? Yok yukarı? sıkıntı yok sıkıntı var yok. orada Devam edebiliriz. şey var. Odun parçasını da yine Yoruma yapalım yani ya da. Arkam hemen Şuradan çıkmasın yani. Yalnız börtlen yapraklarından aldığımız kaloriyi şu an bitirmiş olduk. işte o yüzden ilk ateş. Evet. Doğru. İpini alıyor musun? Sen daha yakına gel istersen. Rüzgar gerçekten şu an yanıyor. Şöyle dursak geliyor mu? Ben bu arada Biraz su kendi iç sesimi istersen. yüksek sanıyorum ama kendi sesim bir tek bana yüksek geliyor sanırım. Biraz daha bağırayım. Su arıtmayı su arıtmayı göstereceğim şimdi. Burada tabii mekanik bir arıtma yapacağız. Asıl yani arıtmanın farklı aşamaları da var. İyodin tablet kullanmak gibi, işte kaynatmak gibi. Suyu arıtabilirsiniz ama benim şu an göstereceğim mekanik bir arıtma. Yani içerisinde bulunan büyük partiküllerden, parçacıklarından arındırma. Mikroplardan ve virüslerden arındıramıyoruz bunu. Bilginiz olsun.
Şimdi ben bir su kaynağının kenarına geldim. Ve işte kumlu, taşlı, çamur gibi bir su akıyor. Bu çamur gibi suyu ilk başta içilebilir hale getirmem gerekiyor. Bu arada yanında poşet olan var mı? Ha, o varsa okey, tamam. Birazdan kullanacağım çünkü. Şimdi bunu yaparken de aşama aşama yapıyorum. Nasıl yapıyorum göstereceğim. Altında delik açtım. Bir tane daha açayım şurada. Tabii suyu elde etmenin farklı yolları var. Ben şu an bu dereden arıtmayı göstereceğim. Sonrasında bir tane daha farklı göstereceğim. Filtreleme yöntemini göstereceğim. Tamam değil mi? Kömürü ortaya koyacağım. Kömürün çünkü kendi iç yapısından dolayı süngerimsi bir yapısı var. Hocam yanmış kömür değil mi? Hı, yanmış kömür. Kömürün kendi yapısından dolayı süngerimsi bir yapısı var. O içerisinde daha da evet, içerisindeki karbondan da dolayı daha güzel bir arıtma yöntemi olarak sağlıyor. Bu da yine küçük parçaları, yosun da küçük parçaları topladığı için büyük taşlar en ilk gelecek olan şeyler, çünkü ilk büyük parçalar orada kalacak. Küçük taş sonrasında en aza doğru ineceğiz. En altta yosun olmuş olacak. Orada yanmış kömür, odun kömürü. Aynen. Onu da söyleyelim. Normal kömür zehirler. Bu detayı da vermiş olalım. Aynen. Bunu çok zor durumlarda sadece kullanın. Yani normalde keyif için bunu yapıp kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Yani evde denemeyiniz. Evde denemeyiniz, aynen. İşte bakteri ve virüs için hem kaynatma hem de o iyodinleme dediğimiz olayı yapmamız gerekiyor. Tablet olarak satılıyor onlar, iyot tabletleri. Bundan satın alıp yapabilirsiniz, içine koyabilirsiniz ama tabii bu dediğim gibi su kaynağına ulaşmanızın zor olduğu yerlerde bu geçerli. Taşla birlikte sigara hizmetleri de veriyor. O da süzer. Doğru, o da bir süzgeç. Filtresi var. Küçük taşları da var. Yarı doğal, yarı yapay filtre yapmış olmuş olacak. Aynen. Ne yapayım? Sigara yapay kısım. Ciddi alıp da cevap vermiş olman çok hoş. Bunun üzerinden suyu doldurduğum zaman ilk aşamalarda biraz kirli akacak zaten. Çünkü taşın kirliliği var. İşte yosunun kirliliği var. Alta da bunu yerleştireceğim. Bir bardak gibi kullanacağım. Suyu ortadan mı alıyoruz? Su alacağım. Hatta şunu alayım. Zaten İlki biraz aksın. İlki biraz aktıktan sonra kirli yapacağım. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz. Mesela yanımda baf getirdim. Niye getirdim? Ben bir baf. Şimdi bafım var. Baf yerine tülbent olur, tişört olur. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Önemli olan burada hayatta kalmak için eşyalarınızı kullanmak, değerlendirmek. Tişörtünüzü de kullanabilirsiniz. O an zaten bunun bir önemi olmayacak. Şöyle altına geçirdim. Şimdi burada arıttıkça zaten tabii bunun taşlı, kumlu, çamur gibi bir su olduğunu düşünürsek şu renk bizim için iyi bir renk olacak o aşamada. Daha kirli yerinden alayım mesela. Daha bulandırıp alayım. Şuradan bilerek bulanık su almaya çalışıyorum. Suyu bulandırmaya çalışıyorum. Ki buraya temiz aktığını gösterebileyim diye. Tamam, şu an daha iyi. Ya oradaki bulanık suyu ben buraya daha berrak bir şekilde akıtabiliyorum. Tabii bunu direkt bu şekilde içmeyeceğim. Ne yapacağım? Altına bir tane daha şişe var mı? Kesik şişe. Hazır. Varsa bir tane daha alabilirim. Kap var bir tane. Onu kirletmeyin isterseniz. Bu şimdi Yıkarız. mikropluysa. Boş şu an. Tekrar buraya koydum. Giderek arıtılacak bu su. Biraz da tabii bekletmem gerekecek ki bu içerisindeki kirli olan çökelti dibe çöksün diye. Sonrasında yüzeyde daha berrak bir su kalacaktır. Yine alta tut mesela onu. Ben ustam bunu üstten verdikçe giderek artık yavaş yavaş temiz akmaya başlayacak.
Çünkü içindeki o kömür de süzmüş olacak. Yosun kömür süzmüş olacak. Bunu yaptım. Bununla yeterli değil. Ne dedik? Kaynatmamız gerekecek ve onu dökebilirsin. İçmen lazım. Kaynatmam gerekecek ve kaynatıp kullanmam gerekecek. Onun haricinde dedik ki dere yok, hiçbir şey yok, ne yapabiliriz? Çok poşeti vardı orada, onu alabilir miyim? Poşetini de aldım, ne yapacağım? Bir tane yapraklı bir ağaç karşıda var. Sonuçta bizim gibi nefes alıyor değil mi? Ben bunu buraya bırakacağım. Ertesi güne kadar duracak. Ertesi güne kadar durduğunda artık bunun içinde su buharlaşmış olacak ve içinde birikmiş olacak, hava birikmiş olacak. Ağzını sıkıca kapatıyorum. Çok kötü yaprak. Bu nemlenmeyle birlikte içerisinde çok az, zaten bu çok küçük miktarlarda. Hayatta kalma dediğimiz için burada böyle lıkır lıkır su içmeyi beklemeyin. Buradaki bir küçücük su damlasının bile şu an bizim için çok fazla değeri olacak zaten öyle bir aşamada. Geçirdim. Ağzını bağladım. Burada bir zaten havalık verdiği için, nemlenme olacağı için yine poşetimin içinde su birikmiş olacak. Bu da farklı bir su bulma yöntemi, doğada su bulma yöntemi. Kar olmadığı için şu an kar eritmeyi gösteremiyorum ama inşallah kış kampımız olursa o apayrı bir konu ve o daha spesifik bir alan. Onunla ilgili de göstereceğim. Ama temel olarak bilmeniz gereken şeyler hayatta kalma konusunda bunlar. Varsa bir poşet, su kaynağı varsa bu şekilde arıtma. İlk önce ateş yakma ki arıttığınız suyu orada kaynatıp içebilirsiniz diye. Ve şimdi barınak yapmaya geçeceğiz eğer hazırsanız. Bozmayalım bence. Hiç görüntü de doğal çıksın. Hatta ışık gelince bir tık anlaşılıyor zaten. Tilki ayak izi mi? Tilki hani şu eşeleyerek girmiş zaten belli. Hani bir sürünme izi yok. Eşeleyerek girmiş. Burası tilki yuvası. Şimdi doğada hayatta kalma noktalarında tilki yuvaları güvenli olan yerler aslında. Tilki yuvalarında kalabilirsiniz. Bir barınak yapmak mümkün değilse çakal oyu, tilki oyu bunlar kalınabilecek yerler. Tabi burası girilebilecek bir yer değil ama çalı içine de yapıyorlar bunları. Barınağı yapmaya başlayalım mı? Olabilir böyle bir mihenk taşı gibi bir sağlam bir temel olmuş olacak. Bana yardım edebilirsiniz bu arada. Siz de katılırsanız daha iyi öğrenmiş olursunuz. Yani hep birlikte uygulamış oluruz. İpi en son kullanırız. Ağaca dayayabiliriz bunu. Bu arada bulduğumuz kuru Şöyle kırılmış dallardan yapıyoruz. Onu da altını evet. çizeyim. Şu ağacı ben alacağım. Herhangi bir ağaca ve Aynen. ormana zarar Bir verilmiyor. saniye. Şunu. Bu bulduğumuz kuru dallarla nasıl barınak yapacağımızı gösteriyor şu anda Demet Hoca. Şu anda bir tane yeşil var ama o Nasıl? daha evvel biz buraya geldiğimizde kopuktu. Evet. Evet, Şuraya kırık bir hepsini dalda. sabitleyebiliriz iple. Aynen. Buradan sabitleyebiliriz ama bunun Çekim yerine tam aşamasında tersi hiçbir de canlıya olabilirdi. zarar Şunu verilmemiştir. bu yöne verip de olabilirdi. Şunu bu tarafa verip bu kısmı diğer tarafa da verecek şekilde de olabilirdi. Onunla buraya sabitleyebiliriz. Karnını açmamız Karnını doyuralım. Araba gitti mi? Şimdi bu yoksa az önce sarmaşık kestik. Sarmaşık da olur. Zaten sarmaşıkların içi ıslaktı. Onları da her türlü düğme atabilmek, ip amacıyla kullanmak için değerlendirebilirsiniz. Bu elimde boşta kaldı. Bununla da düğümü göstereyim. Şimdi şurada sadece küçük bir düğüm göstereceğim. Camadanı göstereyim. En kolaylardan bir tanesi. Aslında tabii en çok kullandığımız 8'li. En sağlam olan da 8'li. Şöyle birbirine halka attım. Şu ucu alabilir miyim? Şimdi camadandan ziyade daha küçük düğümler de gider buraya. Şunu söyle. Kılavuzluyor musunuz? Nasıl? Kılavuz yapıyor musunuz yamadana? Nasıl yani? Yamadan kılavuzsuz olmaz demişti de sen komutan. Emniyet alma gibi. Şöyle camadan zaten sıkışınca düğüm oluyor. Yani sıkışınca kalıyor. Benim burada açılma gibi bir riskim yok. Şu an açılma riskim olmuş olsaydı ben buraya 8'li atardım. Bolin atardım en başta. İzbarço diye de bildiğiniz. Farklı farklı düğümler atardım ama şu an
Ben kolay olsun diye, camadan öğrenmesi basit bir düğüm diye ve işe yarar bir düğüm diye onu göstereyim. Ama isterseniz bulin de atabiliriz. Camadanın nasıl atıldığını da göstereyim size. Şu uç. Şöyle ikisini birden aldım. Şunu da şuradan geçirelim, alttan geçirelim. Oradan geçecek. Geçer oradan. İkinci geçer. Çıkıyor mu? Tamamdır, çıktı. Mat olabilirmiş bunun altında. Şimdi bunun üzerine daha küçük parçalar koymamız gerekecek. Şu şeyleri de alalım bu arada. Bunları da değerlendirelim. Akşam burayı unutmayın. Odunumuz azalırsa. Akşam tilki orayı değil burayı kullanıyormuş. Yapraklar. Şimdi doğada hayatta kalma yaptığımız zaman barınak yapıyoruz dedik ya. İmkanlarımızın olduğunu düşünüyoruz. Yani ağaçlık bir alanda olduğumuzu düşünüyoruz ve işte elimizde kesici aletler var ya da odunlar kuru kırabiliyoruz. O ihtimal dahilinde böyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu yaparken temel mantık da şu. Bir tane iskelesini oluşturmak için sağlam bir iki ağaç koyuyorum buraya. Bunu üçgen yapmak zorunda değilsiniz. Şekli size bağlı. Ben şu an burada bir ağaç olduğu için bunu değerlendirmek istedim. Yani bu gövdeden destek alarak bir kendimi barınak inşa ettim. Bunu yaparken de işte büyük dalları kullandım öncesinde. Sonrasında daha küçük parçadaki dallar, en üstte yaprakları koyup bu boşlukları kapatmanız gerekiyor. Bulunduğumuz yerde çok fazla parçalanmış ağaç olmadığı için biz zarar vermemek adına çok da fazla bunları yapraklı olan dalları almadık. Ama asıl mantık budur. Üzerine bir de yapraklı kısmın atılması ve tüm boşlukların kapatılması. Bu sizin girebildiğiniz yer kadar olduğunda yeterli. Ben buraya geldim, oturdum. Sırt çantam var. Sırt çantamı da önüme kapattım. O zaman ben burada bir gece, 2 gece konaklayabilirim anlamına geliyor. Yani sırt çantam bir kapı gibi. Hem giriş çıkışı kapatıyor, hem de dışarıdan içeriye bir şey girmesini engelliyor. Barınak yapamadım varsayıyorum. O zaman ne yapabiliriz? İşte hayvan oyukları, ama büyük yerlere girmenizi tavsiye etmem. Çünkü işte ayı riskinden dolayı, ama tilki ve çakal gibi daha zararsız hayvanların yuvaları aslında sizin kullanabileceğiniz yerler. Oralarda da yine ufak zamanlı konaklayabilirsiniz. Yağmur Hanım'a oy veren? Sadece bir kişiye mi? Sadece bir kişiye. İlk turda bir kişi. İlk turda bir kişiye verelim. Şimdi hemen şey yapmayalım. Recai Bey'e oy veren? Recai kim? Recai Bey. Ordulu motorcu arkadaş ben öyle derim. O kadar yorgun ki vampir olamaz. Ayaklarda tut ayaklarını. Ayaklarını tutun. Recai Bey'e oy veren var mı? Yok. Hızlı geçiyorum. Arzu'ya oy veren? Yok mu artıran? Furkan'a oy veren? Var. Furkan'a oy veren kim var? Beni atacaklar ya. Beni atmayın arkadaşlar. Bu arada iPhone olan yok mu ya? Ben yapayım mı? Bozmayalım diye. Ben de bu damağa yapıştım mı? Demet bir türlü bugün beni hiç görmedi ya. Sürekli Enes nerede diyor ama. Şey çekebildin mi diye Hı sordum. hı. Kanala abone olmayanların marshmallow'u köze düşsün. O yanmış bu arada. hangisi yanmış? Üstü yanmış mantar. Üstünü yemesin canım. En iyisi de Allah senin belanı. Allah senin belanı. Şu an tam kıvamı bu bence. Bu arada şöyle bak göstereyim. Şuradan bakarsan. Ay teşekkür ederim. Evet, yeni bir güne uyandık kamp alanında. Yavaş yavaş çadırdaki arkadaşları da uyandıracağız şimdi. Yeni güne başlıyoruz. Al nefes. Yavaşça bırak. Al nefes. Yavaşça bırak.
Tekrar ayakları mata taktım. Karnı içeri çekerek geldim aşağı bakan köpeğe. Arkadaki ayağı çevirdim. Bakışlar öndeki elde, sol elde. Boraboy Gölü'nün etrafında, gördüğünüz gibi arkamda Boraboy Gölü. Şu an üstünde yürüdüğüm platform gibi platformlar var. Bu gölün arabaların geçtiği yol kısmında. Burada rahat bir şekilde yani manzarayı izleyerek yürüyebiliyorsunuz. Bir de şu karşı tarafta bu ormanın içinden de geçen bir yani gölü komple böyle dolanabileceğiniz bir parkur var. Yürüyüş parkuru. Yaklaşık böyle 2-3 kilometre kadar bir parkur. Ama o taraf biraz daha nasıl söyleyeyim, yürüyüşü biraz daha zor. Yani bazı yerleri dik yokuşları falan var. Yani oralara da parkur koymuşlar ama dediğim gibi biraz daha zor olduğu için hani yaşlı vatandaşlarımız veya küçük çocukların orada yürümeleri, tek başına gitmeleri çok rahat olmaz. Ama dediğim gibi bu arabaların geçtiği yol tarafındaki bu yürüyüş platformunda rahat bir şekilde göl manzarasını izleyerek yürüyüş yapabilirler. Burası hafta sonları özellikle piknikçilerin çok rağbet gösterdiği bir yer. Yolu güzel olduğu için Amasya'ya, Samsun, Ladiye ve çevre ilçelerine çok yakın olduğu için hafta sonları özellikle çok kalabalık oluyor. Yine de çok geniş bir alana kurulduğu için yaklaşık 300 hektarlık bir alana kurulu bir yer olduğu için burası bir yer bulursunuz kalabalık olsa dahi. Mangal yapmasanız bile hemen arka tarafta gölün başında bir kır lokantası var. Kır lokantası. Doğru söylüyorumdur inşallah. Orada da kahvaltıdan akşam yemeğine kadar yeme içme ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Çok güzel bir manzarası var. Gerçekten şehirden bunalıp nefes almak için birebir. Üstelik yakında bir yer. Çadır da kurabiliyorsunuz burada. Hemen bu göl manzarasında bu sağ tarafında çadır alanları var. Elektrik olan yerler de var. Büfe var, tuvalet var, duş var. Üstünüzü değiştirebileceğiniz alanlar var. Ve bungalov evler var. Yine bungalov evleri de kiralayabilirsiniz. Ben ekrana o bungalov evler için rezervasyon yapmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi çok rağbet alan bir yer burası. Ben ekrana oraya ulaşabileceğiniz rezervasyon numaralarını getireyim. Güncel fiyat bilgisini de sorabilirsiniz. Çünkü şu anda 2025'in Temmuz ayındayız. Sezon içindeyiz. Kırmızı sezon dediğimiz sezondayız. Genelde kalabalık olduğu için de yer bulmanız zor olabilir. Dediğim gibi gelmeden önce bu numaralardan bilgi alabilirsiniz. Yani kampımız nasıl geçti? Kısaca kendinizden bahsedebilirsiniz. Memnun musunuz kamptan? Bitirdik artık kampı. Evet, kampımızı bitirdik. Ben Özlem Şahin, Amasyalıyım. Ve aşağı yukarı 32 yıldır falan da Amasya'da değilim. Arada sırada geliyorum. Ailem burada. Hala bağlantılarım var. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Kamp muazzam bir kere, çok güzel. Ve Demet Hanım'ı kardeşim, kız kardeşim ilan ediyorum. Öz kız kardeşim ilan ediyorum. Kızların, kadınların birbirini böyle tutması, birbirini sevmesi çok karşılanan bir durum değil. Çok sık karşılaştığımız bir durum değil. Kendisiyle gurur duydum. Gurur duydum. Çok güzel geliştirmiş kendisini. 10 yıllık bir süreçle antrenörlük yapıyormuş sanırım. Aktif dağ tırmanışları Kaya spor tırmanış antrenörüymüş. Burada öğrendim. Kendisiyle burada tanıştım. Burada tanıdım kendisini. Gurur duydum. Yolu açık olsun. Başarılarının devamını diliyorum Demetciğim. Yolun daima açık olsun. Dupduru yollarda yürü ve mütemadiyen tırman, zirvelere tırman hep. Çünkü biz dağcıyız. Bizim sloganımız olsun bu.
Su arıtmadan ateş yakmaya, barınak yapımından çadır kurmasına, gece konaklamasına kadar bir sürü hiç kamp yapmamış arkadaşlarıma eğitim verdi. Grup, hiç kendini birbirini tanımayan bir grup ve hiç sorun çıkaran bir grup değil. Birbirine tamamen oldukça uyumlu bir grup. Sorumsuzluk yapan asla olmadı. Gruplaşma olmadı. Kompleks, kapris asla olan bir grup olmadı. Bu grupla da inşallah devam eder yolculuğumuz. Özellikle Mehmet Bey çok yardımseverdi. Onu söyledik zaten. Ona ekstra puan verdik. Her şey muazzamdı. Takdir ettim. Yolu açık olsun. Hepinizin yolu açık olsun. Sevgiyle öpüyorum. Manisa'dan Özlem. Etkinliği nereden öğrendiniz? Nereden duydunuz? Etkinliği ben herhangi bir afişten, bir Instagram sayfasından öğrenmedim. Ben Arkadaşım Amasyalıyım. Tam buraya geleceğim gün arkadaşım gelirsen kampa götüreyim seni dedi. Hangi arkadaşım? Ebru kaç yıllık Yüksel. arkadaşım? 30 yıllık arkadaşım. Siz nereden duymuştunuz Ebru Hanım? Ebru'ya da Arzu söylemiş. O ona Gülden bile, söylemiş. Gülden O ona bile. söylemiş. En güzel reklam çeşidi zaten. İyi ki söylemiş. Evet, Enes'in YouTube kanalı varmış. Ben de onu grubunda paylaşacağım. Dağcılık camiası, bisiklet camiası, bütün outdoor sporlarla ilgilendiğim için sayfasını paylaşacağım. Birçok kişi ulaşması dileğiyle. Sizin de yolunuz açık olsun. Yapım şirketinizin de yolu açık olsun. İnşallah güzel kanallarda güzel programlar yaparsınız. Huzur veren programlar, bilgilendirici programlar. Yayında ve yapımda emeği Geçen herkese teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Herkese merhaba. Merhaba. Bugün ayın 27'si mi oldu? Evet, Evet, galiba. 27'si değil mi Bahri Bey? 27 Temmuz Pazar, evet. 26 Temmuz Cumartesi günü kardeşimle kampa geldik ve burada çok değerli Demet Hanım ve Enes Bey ile karşılaştık. Çok güzel bir kamp oldu, çok eğlenceli oldu. Yine olsa yine gelir der misiniz? Tabii ki yani? her zaman bize kamp olsun yeter. Çok da memnun kaldık, çok da memnun ayrılıyoruz. İnşallah bu etkinlikler çok daha... Yeni insanlarla tanıştık. Çok güzel oldu. Çok güzel bir ekip. Teşekkür ederiz herkese. Yani sosyallik açısından zaten hani güzel bir etkinlik. Kimse kimseyi tanımıyor. Burada tanışıyorlar. Sanki ama 40 yıldır tanışıyoruz. Aynen, şu an canciğer olduk yani. Bir günde evet. 1-2 haftaya yine planlar yapılsın. Bu etkinliklerin sayısı artsın diye amacımız, hani zaten gayemiz. bir insanı tanımak istersen ya birlikte yaşayacaksın ya tatile çıkacaksın derler. Hani Ama en çok da kamp yapacaksın. yani bir Kesinlikle. gece hem birlikte yaşamış olduk hem tatile çıkmış olduk. Ama yani bizim performansımızdan da harika. memnunsunuz değil mi? Harika. Yani zaten Bizimle karşılaştığınızda sevindiniz değil mi? ya zaten, yani burada kamp eğitimine geldik ama siz zaten doğuştan kampçıymışsınız. Evet. Yani Çok şükür. İsviçre çakısı gibi yani ne ararsak var arabada. O yüzden Yok abi. bizim için şey oldu yani sizin buraya katılmanız kolaylık oldu. Gerçekten üstümüzdeki yükü de aldınız. Bilmukabil siz de bizim üstümüzdeki yükü aldınız. Çok güzel, çok etkinliklerle dolu bir kamp oldu. Biz çok memnunduk. Umarım siz de memnunsunuzdur. Çok memnunuz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere diyelim o İnşallah zaman. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Evet hocam. Şu andaki rahatlığımızdan anlaşıldığı üzere kampımızı bitirdik. Güzel bitirdik. Evet, çok güzel bitirdik. Hayatta kaldık gördüğünüz üzere. Survivor kampını başarıyla bitirmiş oluyoruz. Nasıl geçti sizce? Bence çok güzel geçti. Şimdi Amasya'da bir olarak böyle bir kamp yaptık. Survivor kamp. İçerisinde videonun başında bahsetmiştik. Çeşitli eğitimler vardı. Onların hepsini tamamladık bu arada. Videodan da göreceksiniz. Bugün sabah yogamızı da yaptık. Taçlandırdık. Kahvaltımız çok güzel, keyifli geçti. Hatta ekstralar kendimize vakit de kaldı. Artık bayağı erken bitirmiş olduk. Güzel bir zamanlama olmuş oldu. Oyun oynamaya, eğlenmeye ve sosyalleşmeye de vaktimiz kaldı. Bence keyifli ve güzeldi. Şimdi Demet Hocam tabii bu konularda tecrübeli. Kendisi zaten lisanslı bir tırmanış eğitmeni. Dağcılık Federasyonu'ndan lisanslı bir eğitmen. Ben de ufak tefek kamp yapıyorum ama tabii benimki biraz daha bireysel kamp etkinlikleri oluyor. Geri kalan kişilerin çoğu ilk defa kamp etkinliğine katılıyor ve bir eğitim şeklinde yapmış olduk
bunu. Kamp eğitimi şeklinde yapmış olduk biz bunu. Kampımızın ne kadar güzel geçtiğini göreceksiniz şu an. Yani 7'den 70'e herkese de hitap ediyor. Gelsin dedim, gelsin dedim. Gel. Kim göndermedi? Biz söyledik videoda geliyor diye. Biz söyledik videoda geliyor diye. Video mu çekiyorsun? Ay. Neyse biz geleceğiz birazdan oraya. Video çekiyoruz. Fikirlerinizi alacağız. Nasıl Fikirlerinizi geçti? alacağız. Çivileri alayım mı? Dün çaktığım çivileri çıkartayım mı? Kendinizinkileri alın tabii. Alın. Kalacaksınız. Yo biz kalmayacağız. Toplayacağız biz de. Bizim de evimiz var. Biz de eve gideceğiz. Biz de bir annenin çocuğuyuz. Şimdi tabii bu hani başlangıç seviyesi olduğu için çok böyle ekstrümantal anlar yaşamadık maalesef. Benim açıma maalesef bir şeyler devrilseydi, yansaydı hoşuma giderdi aslında. Ateş yandı yani. Ateş hiç Evet, yoktan yani bir ama ateş yaktık. kontrollü bir ateş yaktık yani çok Nasıl yani benim yangın? yani aksiyon alamadım istediğim aksiyonu. Ama bak mesela aklımda benim şey vardı hani doğada bir yabani hayvanla karşılaşırsak nasıl tepki vermemiz gerekiyor veya herhangi bir hayvanın saldırısına uğradığımızda nasıl bir reaksiyona geçmemiz gerektiği ile alakalı. Mesela bunlara girmedik pek. Çok da fazla vaktimiz olmadı açıkçası ama benim aklımda şey var mesela hani çok doğru bilinen bir yanlış var. Yılan sokması ile alakalı. Şimdi herkes evet Cüneyt Arkın, Kadir İnanır biliyorsunuz bir hanımefendinin bacağını yılan sokar ve o gelir emcüklemek aktivitesiyle o zehri alıp tükürür. Bu çok doğru bilinen bir yanlıştır. Çünkü yılan zehri vücudumuza kanla karışmıyor. Yani yılan zehri lenfler sayesinde vücuda yayılıyor. O yüzden hani bir yeri kesip de orayı emerek zehrini alamazsınız. Belki %1'ini kendiniz zehirlemek için alırsınız sadece onu. Bu kesinlikle yanlış. Böyle bir şey yapmayın. İlk yapmanız gereken hareket eğer sizi bir yılan ısırmasıyla yılan zehrine maruz kalırsanız hareketsiz kalmak. Yani vücudunuzun mümkün mertebe hareketsiz bırakıp o zehrin yayılmasını yavaşlatmak. Tabii ki hemen bir ilk yardım çağrısında bulunmak. O da yoksa dediğim gibi yani vücudunuzu olduğu kadar yavaşlatıp zehrin yayılmasını engellemek. Doğru mu biliyorum hocam? Evet. Alkışlar. Onaylandı, test edildi. Bu arada bu doğada ilk yardım konusu çok geniş kapsamlı. Evet. Bunu bir sonrakilerde yine kamp yapacağız. Katılmak isteyenler olursa. Şimdi artık burada bunları yaptık zaten. Ateş yakma, su artma, su artmayı doğa yürüyüşünde de yapıyoruz zaten. Sürekli gösteriyoruz. Bir sonraki eğitimimizde artık içerisinde ilk yardım konusu olur. Yani çünkü o konular değinilmeyen konular. Evet. Yani bu da ya ilk öğrenmemiz gereken şeyleri gösterdi aslında Demet Hoca. Hani doğada yolunuzu kaybettiniz. Yani sadece bu yani aksiyona girmek için, bir aksiyon yaşamak için doğaya gitmenizden bahsetmiyor. Atıyorum bir köyde yaşıyorsunuz, köye bir ev yaptınız, hayallerinizi gerçekleştirdiniz ve büyük bir yangın çıktı Allah korusun. Deprem oldu, yollar kapandı, size ulaşım olmuyor. Bir bungalov kayboldunuz ya da evet yürüyüşe gittiniz, kayboldunuz ve çok doğal bir şey. Yani kazalar zaten bana bir şey olmaz dedikten sonra oluyor. Anlık olan bir şeydir bu. Nasıl hemen o anda kendinizi savunacaksınız, nasıl barınma yöntemi oluşturmanız gerekir de yani ilkel bir şekilde nasıl bir hemen pratik bir şekilde kendinizi nasıl savunabilirsiniz, ne kadar süreyle bu hayatta kalma sürenizi uzatabilirsiniz. Bunlara kısaca değindi. Bence çok başarılı bir eğitimdi, çok faydalıydı ve çok eğlenceliydi. Bizim için önemli olan konu bu zaten, eğlenceli olması. Demet Hoca'nın bütün etkinlikleri sağ olsun çok eğlenceli geçiyor. Her defasında da mümkün mertebe planlarımı iptal edip katılmaya çalışıyorum. Umarım bundan sonrakilerde de yine böyle videolara bana eşlik etmiş olur ve böyle videolar üretmiş oluruz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuzdur zaten. Yani onu söylememe gerek yok artık. Beğenmeyi, yorum yapmayı. Videoları beğenin.
etkinlikler için takip edebilirler. Evet, etkinlikler için ben açıklamaya da ekleyeceğim. Yukarıya da Demet Hoca'nın Instagram adresinin, sayfasının ismini yerleştireceğim. Oradan da kendisine ulaşabilirsiniz. Amasya ve çevresinde ilerleyen zamanlarda tüm Türkiye'de etkinlikleri olacak kendisinin. Seve seve size eğitmenlik yapar ve liderlik yaparak sizi mutlu, mesut, eğitimli bir birey olarak yetiştirir, mutlu. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kestik.